Merhaba arkadaşlar. Şimdi böyle bir telefon çantası çalışacağız sizlerle. Daha önceden örmüş olduğum bir modelin telefon çantasını yapacağım. O yarım bir videoydu. Yarıdan itibaren koymuştum onu. O yüzden de başlangıcını çok merak edenler olmuş. Şimdi bu küçük çantada anlatmaya çalışacağım size. Bunu kağıt iple ördüm ben. Yine 4 milim tığ kullandım onu örerken de. Şimdi rafya iple öreceğim. Bakalım nasıl olacak? Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi ev ayarının rafya ipiyle öreceğim bu telefon çantamı. Gayet de güzel, yumuşak dokulu bir ip. Rahat da örülüyor. Ve yine 4 milim tığ kullanacağım. Şimdi 3 boyutlu zincirle başlayacağız. 20 tane 3 boyutlu zincir yapacağım. Bir tane de normal zincir yapacağım. Şöyle bir tık burada bıraktım. Sonra kilit. Şimdi şöyle üstüne aldım diğer ipi. Şu şekilde. Şöyle çektim. Şimdi tekrar üstüne aldım. Doladım ve çektim. Biraz gevşek örelim bunu lütfen. Çünkü ortasına batacağımız için kasar. Şöyle. Üstüne aldım, doladım ve çıkardım. Devam edelim. Bu zincir taban başlangıçlarında çok rahat oluyor. Öyle delik delikte kalmıyor ortaları. O yüzden bunu tercih ediyorum. Pardon. Evet. Devam edelim. Hemen bir sayacağım ben. Evet. Ben 20 tane 3 boyutlu zincirimi yaptım. Şimdi bunu başına dolamayacağız. Sadece şöyle bir zincir çekeceğiz. Bu parçayı da buradan yürüteceğiz. Hemen bu araya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. Şurada şu 21. zincir burada. Bunu hesaba katmayacağız arkadaşlar. Dönüp geldiğimizde bunu hesaplamadan direkt şu ilk başladığımız zincire batacağız. Öyle arttırma yapacağız. Zaten sadece 2 sıra arttırma yapıyoruz. Onun üstüne modeli kuracağız. Bu 3 boyutlu zincirin de bakın tam ortasına batacağım, şuraya. Diğerini de alalım üstüne. Şöyle. Devam edelim. Şu şekilde. Evet, sona doğru yaklaşıyorum. Şu ipi de arada yedirdik. Devam edelim. Şimdi şu ilk başladığımız sık iğnenin içine kilit zincir hariç 3 tane yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Diğerlerinin tam üstüne denk gelecek şekilde yine tam orta kısma batıp devam ediyoruz. Bu model 4'ün katları olacak arkadaşlar. Yani bu küçük taban bittiğinde 4'ün katlarını elde etmiş olacağız.
O yüzden lütfen dikkatli izleyin. Ne eksik ne fazla batmayın lütfen. Şu başlara 3'er tane battık. İkinci turda da ilmeklerin içine 2'şer tane batarak bir çoğaltma yapacağız. Sonra da modelimizi kuracağız. Yalnız ip çok güzel. Örmesi çok rahat. Devam edelim. Şöyle. Evet, sıra sonuna geldim. Şimdi buraya da bir sık iğne. Evet, buradaki zinciri hesaplamayacağız dedik. O yüzden direkt buraya böyle spiral olacak çanta tabanımız. Hemen şuraya aynı noktaya çift batacağım. 1 ve 2. Sonra yanındakine 1 ve 2. Sonra yanındakine 1 ve 2. Evet. Şimdi devam ediyorum. Karşılıklı gelen ilmeklere sık iğne yapıyorum. Şimdi bakalım. Evet, buraya da son sık iğnem. Tekrar tepe noktasına geldim. Burada da 3 tane arttırma yapmıştık. 1, 2 ve 3. Şimdi ilkinin içine 2 tane, ikincinin içine de 2 tane, üçüncünün içine de 2 tane. Ben normal oval tabanları da bu şekilde yapıyorum. Yani böyle büyütüyorum. Şimdi tekrar karşılıklı gelen ilmeklere batıyorum. Bu sıra son sıra. Birazdan modele geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, yine bu sıramın sonuna da geldim. Bakın burada arttırmalarım vardı. 2 burada, 2 burada ve 2 burada. Şimdi buradan daha arttırma yapmayacağım. Burada bitireceğim. Burada toplamda 48 adet ilmek var. Yani 4'e bölünebilen bir ilmek. Yani şöyle hesaplayabilirsiniz. 4, 4, 4, 4 şeklinde. Bu çok önemli. Çünkü modelimiz 4'ün katlarına uygulanacak. O yüzden de sayılarınızdan emin olun lütfen. Şimdi şuradan 2 ilmek kaydırma yapacağım. Şu tepe noktaya gelebilmek için. Hemen şöyle 1 ve 2. Üçüncüye girdim. Ve şöyle bir zincir çektim. 1, 2 ve şöyle 3. Şimdi aynı noktaya, aynı ilk girdiğim yere, yani şu tepe noktasına 3 tane daha yapacağım. 1, 2. Sonra
3 etti. Sonra 4. Şu şekilde. Şurayı saymayın lütfen. Bu bir ilmek olacak çünkü. Buradan 4 tane atlayacağım. Yani 3 tane atlayıp dördüncüye batacağım tekrar. 1, 2, 3. Başına doladım. Dördüncünün içine girdim. Ve ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar bir ikili trabzan. Sonra tekrardan 3 etti. Sonra tekrardan 4 etti. Hiç başına dolamıyoruz. Yani araya bir zincir çekmiyoruz daha doğrusu. Başına dolayacağız da. Arada herhangi bir zincir falan yok. Şimdi tekrar doladım. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüye battım. İkili trabzan. Sonra ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Ve dördüncü trabzan. Başına doladım. 1, 2, 3. Dördüncüye battım. Bir ikili trabzan. İkinci ikili trabzan. Üçüncü ve dördüncü. Şöyle burayı bu şekilde devam ettirip tekrar buraya geleceğiz. Yani şu arada 4 tane ilmeğimiz kalmış olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, en uca geldim ve yine tam ortaya battım. Bu kirpikleri başlara koydum ki çünkü zaten bunlar ördükçe böyle verevine gidiyor. Ama ilk başlangıçlar başta olursa iyi oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. İkili trabzan. Çok mu yakın çekim yapıyorum acaba? Şu an biraz fazla yakın gibi geldi ama inşallah anlaşılır oluyordur. Buraya kadar örelim, birleştirmeyi göstereyim arkadaşlar. Evet, buradaki son kirpiğimi yapıyorum. Şöyle. Evet. Şimdi bu arada yine 4 tane kaldı. 2, 4. Burada biliyorsunuz 3 zincirle yukarı çıkmıştık. Şimdi şurayı hafif esnetip şu 3 tane çektiğimiz zincirin en tepesine batıp şunu şöyle içeri alıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Sonra aynı yerden giriyorum. Şöyle başına doluyorum. Çıkarıyorum ve içeri almış olduğum ilmeği de başına alıyorum. Şöyle bir zincir yaptım. Bakın şu şekilde. 2 ve 3. Şimdi aynı yere 3 tane daha. Yalnız burada şu alta orta zincire batarsak daha iyi olacak. Çünkü burada sonra bir böyle bir fark oluyor diğerlerinden. O hoşuma gitmedi. Biz o yüzden buraya bu üçlü trabzanın tam orta göbeğini birleştirdikten sonra tam orta
ilmeğe batalım. Şöyle. 2. Burası da toplamda 4 olacak. 3 ve 4. Araya hiç zincir çekmiyoruz. Başına doladım. Bakın bu ilk trabzanın şu orta zincirden batacağız. Şuraya değil bakın. Şurası değil. Bunun bir altı. Tam burası. Bakın şöyle göstereyim. Aldım. 1 ve 2. Doladım. İkinci ikili trabzanım. Üçüncü. Ve dördüncü. Tekrar geliyorum. Şuraya. Tam ortadaki başağın içine. Şöyle. Bir ikili trabzan. İkinci. Üçüncü. Ve dördüncü. Tekrardan. Zaten model anlaşılınca o kadar kolay gelecek ki size. Su gibi akıp gidecek. Şöyle. Tabanı istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Normal büyük bir çanta yapabilirsiniz. Dediğim gibi ördüm katları olduğu sürece dikdörtgen tabanlı, oval tabanlı veya hazır tabanlı çantanın üstüne bu modeli kurabilirsiniz. Şöyle. Aynen devam ediyoruz. Ben şu an biraz yavaş da örüyorum. Anlayın diye. Şöyle söyleyeyim. Hani sapı hariç 1 saatte böyle bir çantayı örersiniz. Hemen nerede? Buradaymış. Evet. Hemen şuraya battım. Bundan önceki videoma eğer bakarsanız bu modelin büyük versiyonunu yaptım. Ama o modeli yani yarıdan itibaren koydum. O yüzden de bu başlangıcını çok merak edenler olmuş. Umarım anlamışsınızdır mantığını. Hiç de zor değil yani. Çok kolay. Şöyle. Evet. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Şu şekilde. Modelimiz bu. Ben bu modele kirpik model diyorum. Şöyle bu dörtlü olanlar kirpik kirpik duruyor. Ve birçok çantamda da daha önce kullanmıştım. Evet, şimdi yine birleştirme noktasına geldim. Şöyle tekrar birleştirmeyi göstereyim size. Azıcık tutuyoruz, açıyoruz onu. Hiç kaçmasın. Şimdi bakın burada 3 zincirle yukarı çıkmıştık. 1, 2, 3. Üçüncüden gireceğiz. Şöyle. Sonra bu ilmeği tığımızın başına alıp şöyle arkaya çekeceğiz. Evet, şu şekilde.
Sonra aynı yerden tekrar tığımızı batırıp başına dolayıp çıkardık ve diğer ilmeğimizi de aldık başına. Şöyle bir zincir yaptık. 2 ve 3. Doladık. Dediğim gibi bir alttan şu alt ikinci zincire batalım. Çünkü daha muntazam duruyor. Bu şekilde. Yine şöyle ve yine. Evet. Başına doladım. Diğer kirpiğimizin ilk ikili trabzanın tam şu en üstteki başak değil de onun bir altına battık, çıkardık. Evet. Tekrardan. Evet. Şu şekilde bunu döne döne birleştirip bir üst sıraya çıkıp tekrar dönüp birleştirip bir üst sıraya çıkıp devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bu telefon çantamda kaç adet kirpik yaptığımı hemen göstereyim size. Şöyle. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sonra üstüne de böyle 2 tane sık iğne yapmışım ve bitirmişim. Yani toplamda 11 adet yapacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. 11 kirpik yukarı çıkacağız. Bu şekilde verevine sayın lütfen. Evet. 11. modelde görüşürüz. Şimdi 11. sıradayım. Şöyle. Tekrar bir kirpik daha. Son kirpiğimi de yapıyorum. Şöyle. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi üzerine sık iğne yapacağız arkadaşlar. Şuradan yine arkadan atalım. Bunu çıkardım. Diğer ilmeğimi de tığımın başına alıyorum. Ve bu şekilde. Şimdi bu bir sık iğne. Hemen yanındakine geçiyorum. Artık bu sırayı sık iğne olarak döneceğiz. Bu şekilde.
Evet, bu sırayı komple sık iğne yaptım. Her başağın üstüne bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Herhangi bir eksiltme yapmadım ama biraz böyle sıkı tuttum elimi ki genişleme olmasın diye. Şimdi son. Şu zaten bir üst sıraya çıktığımız nokta. Hemen buraya arkadan. Girdim. Tekrardan şöyle. Diğerini de aldım. Evet. Yine yanından devam ediyorum. İkinci sıra sık iğne oluyor bu. Şöyle. Dönüp burada buluşalım. Evet, şimdi ikinci sıra sık iğnemi de ördüm. Burada tekrar birleştireceğim. Buraya değil, buraya batacağım. Burayı artık birleştirmeyi bitiriyorum çünkü. Yani bir üst sıra örmeyeceğim. Bir sırada böyle kaydırma yapacağız şimdi. O yüzden buna değil, bu başa, ikinci başa batıp bir kaydırma yapıyorum. Şöyle. Şimdi kaydırma yaparak çantamızın ağzını tamamlayacağız. Şöyle. Burada da tekrardan bitireceğiz. Evet. Son kaydırmamızı da yapıyoruz. Şu şekilde. Burası artık tamam. Şimdi bunu burada iğne yardımıyla içine alıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Evet, telefon çantamız bu şekilde. Bu tam telefon çantası da değil. Yani bir tık daha büyük. Hatta size şöyle küçük bir örnek göstereyim. Şöyle bir telefonu içine çok rahatlıkla sığdırabilirsiniz ve mesela bir işte gözlük kabı, bir kartlık, mini bir cüzdan, bunları şöyle çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Bu ağız kapamaya bir çıt çıt yapabilirsiniz içeriden. Şöyle çıkarayım. Ben buna çıt çıt koydum. Şöyle. Ve bir tane de böyle koyu kahveden yaptım. Şu şekilde. Buna deri bir parça koydum ama alt derisini dikeceğim daha. Bitmemiş hali yani bu. Şöyle. Şimdi çok kısa askısını göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi çift kat rafya ipimizi alıyoruz böyle. Çünkü askı kısmını çift kat örmemiz gerekiyor sağlamlık açısından. Böyle küçük papağanlar var elimde benim. Bu tarz minik çantalara
kullanıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde takmışım. Hem pratik hem de kurtarıcı bir parça. Elcik falan da örebilirsiniz üstüne. Evet, şimdi askıma başlıyorum. Şöyle aldım, içinden geçirdim, bir zincir çektim. Sonra aldım, bunu da üstüne aldım. Tekrar içinden geçirdim. Sonra üstüne aldım tekrardan. Şöyle. Şimdi burada başına doluyorum. Tam şuraya batıyorum. Bunu da üstüne alalım. Şu şekilde. 2 seferde çıkıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz ama bu sadece başlangıç için. Şimdi hiç başına dolamadan şöyle çeviriyorum. Bakın burada 2 tane bacak var. Bunların ikisinin de içinden geçeceğim. Başına doladım. İkisini birlikte çıkardım. Hafif çevirdim. Yine burada çıktı, göründü. Tekrar şöyle başına doladım. Çıkardım. İkisini birlikte. Sonra tekrardan şöyle ikisini birlikte. Böyle istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Evet. Burada kalan ipleri iğneyle içine yedirebilirsiniz. Ya da kesebilirsiniz. Şu şekilde. Bir daha göstereyim. Başına dolamıyoruz. Buradaki bu 2 bacağı 2 tane olacak burası. Şu an üst üste binmiş. Başına doladım. Şöyle 2 tane var. İkisini bir çıkardım. Evet, biraz sıkı örüyorum ben. Şimdi bile taş gibi. Şöyle. Şu şekilde modeli ortaya çıktı. Zaten bir önceki videomda da büyük çantamın askısını da bu model yaptığım için orada daha detaylı anlattım. Şimdi askı ölçüsünü vereceğim size ve çanta ölçümü vereceğim. Evet, şimdi buradaki papağanlar hariç bu askımın ölçüsü 120 santim. Ben bunu kendime göre uyarladım. Ben 1,70 civarı boyum. O yüzden bana tam geldi. Ama siz istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz askısını. Kendi boy ölçünüze göre yapabilirsiniz. Çok da fazla sarkmasın. Ama çok yukarıda da olmasın tabii. İsterseniz astar dikebilirsiniz içine. Ben dikmedim açıkçası. Şu alt kısmı zaten bir 2 sıra sık iğne gittiğimiz için gerek duymadım. Zaten takçık bir çanta modeli. Şimdi hemen ölçüsünü vereceğim size. Çantamızın şöyle 17 santim eni, yüksekliği de şuradan 20 santim diyelim. 19,5 santim ama 20 santim diyelim. İlla ki bir sarkma payı olacaktır bu çantalarda. Evet, bu iç kısmına çıt çıt yerleştirebilirsiniz. Kapamasını o şekilde yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bu model çok güzel bir model. İstediğiniz ölçüde, istediğiniz çantayı elde edebilirsiniz. Pratik, yapması kolay, güzel ilerleyen bir çanta.
Dediğim gibi önemli olan 4'ün katları olması gerekiyor. Modelin çok muntazam durması için ve şu alt sıranın güzel olması için 4'ün katları olacak. Evet, yapanlara kolay gelsin. Şimdilik hoşça kalın.